Periyodik tabloda günümüze kadar dünya üzerinde keşfedilmiş 100'den fazla element bulunmaktadır. Bu elementlerin büyük çoğunluğu son birkaç yüzyılda keşfedilse de antik çağlarda keşfedilen ilk elementler genel olarak daha değerlidir. Periyodik tabloda Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak ve sarı renkte olan altın, periyodik tablonun en değerli elementidir. Periyodik tabloda Ag sembolü ile gösterilen parlak, beyaz ve metal olan gümüş ise altın kadar değerli olmasa da periyodik tablonun en değerli elementleri arasında yer alır. Altın ve gümüş çok eski çağlarda keşfedilmiştir. Bu iki element de tarih boyunca birçok uygarlık tarafından para olarak kullanılmıştır. Altın ve gümüş sahip olduğu özelliklerle hiçbir zaman değer kaybetmemiştir. Tarih boyunca insanların hayatları, yaşam biçimleri, kullandığı aletler ve teknolojiler defalarca değişmiştir. Fakat altın ve gümüş ilk günkü gibi insanlar tarafından ilgi görmüş, kullanılmış ve yatırım aracı olarak tercih edilmiştir. Altın düşündüğümüzden, hayal ettiğimizden çok daha eski zamanlardan beri doğada saf halde bulunmaktadır. Altının saf halde doğada bulunmasının geçmişi dünyanın gençlik dönemine kadar uzanmaktadır. Buradan altının oluşmasının ne kadar zor olduğunu, dünyadaki altınların ne kadar yaşlı olduğunu anlayabiliriz. Dünyanın sadece belli yerlerinden çıkan ve sınırlı miktarda olan altın ağır bir metaldir. Parlak sarı rengi ve ışıltısı sayesinde tarihin her devrinde insanın gözünü kamaştırmış ve ilgisini üzerine çekmiştir. Asitlere karşı dayanıklı bir element olmasıyla birlikte çok kolay işlenebilme özelliğine sahiptir. Kolay kolay tepkimeye girmeyen, çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden altın hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Altının bir başka özelliği ise saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır. Bu nedenle kolayca dövülerek istenildiği gibi biçimlendirilebilir. Gümüş altından sonra bulunmuş bir elementtir. İlk bulunduğu zamanlarda dünyadaki altın miktarı az olduğu için kısa sürede ilgi odağı olmuş ve insanlar tarafından başta para olmak üzere pek çok alanda kullanılmıştır. Gümüş doğada işlenmemiş halde bulunur. Doğal gümüş, saf veya daha çok altın, bakır, civa gibi diğer metallerle alaşım halindedir. Gümüş, ışığı etkili bir şekilde yansıtabilen, kolay bir biçimde şekil alabilen bir metaldir. Fakat gümüş altından daha serttir. Dövülerek şekil verme konusunda altından sonra gelir. Beyaz renkli bir metal olan gümüş, yıllar içerisinde kararan ve yumuşak yapısıyla bilinir. Gümüş, tüm metallerin en beyazıdır. Tam anlamıyla parlatıldığında kusursuz yansıtıcı olur. Bu özelliğiyle optik aynalarda kullanılır. Az maddeyle en çok verim elde edilen elementlerden biri gümüştür. Sadece 1 gram gümüş kullanılarak 2 kilometre uzunluğunda tel çekilebilir. Elektrik ve ısıyı iletme konusunda bütün metaller arasında ilk sırada gelir. Gümüş, atmosfer ortamında kolayca oksitlenmeye uğramaz. Altın ile kıyaslandığında altından daha kolay oksitlenir. Gümüş eşyaların kararması, havada bulunan hidrojen sülfür ya da yumurta gibi yiyeceklerde bulunan kükürtten kaynaklanmaktadır. Altın, sahip olduğu özelliklerle gümüşten her zaman daha değerli olmuştur. Gümüş ve altın insanlar tarafından yatırım aracı olarak görülse de gümüş altının alternatifi olmaktan öteye gidememiştir. Gümüş altına benzer özellikleriyle altının en iyi alternatifidir. Günümüzde dünya tarihi boyunca çıkarılan altınların yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gümüş ise başta süs ve takı eşyaları olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Gümüşün fiyatının düşük olması yatırımcı çeşitliliğini arttırmaktadır. Gümüş ve altın tarih boyunca önemini kaybetmemiş değerli elementlerdir. Dünya üzerinde ikisinden de sınırlı miktarda olduğunu göz önünde bulundurursak altın ve gümüşün her zaman değerli olacağını anlayabiliriz.